İşte Saddam Hüseyin'in teraslarını görüyorsunuz karşıda arkadaşlar. Havuz olayı da güzel olmuş bayağı. Yakışmış. İçmişim şarabı, görmüşüm şapkın arabı. Mesela şöyle 75.000 Irak dinarı. İran'ı gözümüzde şu anda görüyoruz. Kısmet oldu. İran sınırı. Kaliteli bir ortam var. Burada Canler şefim var. Bazı tarafları Basra'nın gerçekten çok lüks. Bazı tarafları maalesef istediğimiz gibi değil. Ama inşallah daha da iyi olacaktır zamanla. Herkese bir cuma gününden merhaba. Bugün şeflerimle beraber grupça gidiyoruz, güzel bir kahvaltı yapacağız Basra merkezde. Şimdi sizlere şeflerimi tanıtacağım. Buyurun bakın. Şimdi el sallayan şefimiz İbrahim abi. Yanında Nuri abi var. Merhaba. Ayhan abi var, çok iyi. Savaş şefim İbrahim abi, Fuat abi, Onur şefim Ahmet abi. Burada çok iyiymiş Serdar abi var. Dışarıda diğer arkadaşlar var. Bu bizim böyle bir tekfen firması olarak güzel bir hatıra videosu olacak. Hatıra yemeği olacak. Bunu da şeflerime dağıtacağım. Yarın bir gün hep beraber oturursunuz, ailenize izlersiniz inşallah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ayhan abi görüyorsunuz. Kendisi Zeki Müren de bizi görecek. İnşallah abi. Ayhan abi 2011 yılından beri Basra'da çalışıyor. Tabi arada boşlukları oldu ama Basra kendisine ilk kez kısmet oldu. Biz de böyle Orta Doğu konsepti olan böyle bir restoranta geldik. Şeflerimiz sağ olsun getirdiler bizi. Sizlere ortamı göstereyim. Sabri Bey bir şey sorabilir miyim? Tabi buyurun. Orta Doğu konsepti nedir? Orta Doğu konsept. K. Hava sıcaklığı yaklaşık böyle arkadaşlar 20-22 derece ama güneşin olmadığı yerlerde üşüyebiliyorsunuz. Fena bir yer değil. Biz kahvaltı için geldik. Kahvaltıyı falan süper yapmışlar. Burada da böyle bisikletimiz, fotoğraf çekmek için güzel bir alan yaratmışlar. Havuz olayı da güzel olmuş bayağı. Yakışmış. Selamünaleyküm. Selam Tullah. Habibi şunonek. Keyf halek? Hayyakum Allah. Burada da işte pizza ve ekmek yapıyorlar. Güzel bir yer. Şöyle bir içeri gireceğim. Burası Orta Doğu mutfağı arkadaşlar. Burada işte Lübnan'a ait, Irak'a ait, Suriye'ye ait birçok yere ait menü bulabilirsiniz. Fena bir yer değil. Biz bayağı beğendik. Ben şimdi çekimleri şöyle yapacağım ki karşıdan gelen insanlar görünmesinler, ayıp olmasın diye. Tekrar böyle düzelteyim. Bunun ikinci katı da var. Burası Helem Restoran diye geçiyor arkadaşlar. Orada güzel bir piyano koymuşlar. Günün belirli saatlerinde. Selamünaleyküm. Böyle işte çorbalar, işte kaymak, peynir ürünleri, işte salamımız, humusumuz. Burada makarna, salata falan da var. Habibi, what is that? It's name in Arab Magdous. Makdus. Yes. This is sweet or something? No, it's not sweet. It's see, it's nice, very nice. Burada işte bizim fındığımız, burada cevizimiz, bademimiz, burada reçel, balımız, kaymağımız, reçel çeşitlerimiz. Şunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Buna zahter diyorlar. Zahteri böyle ekmeğin üzerine falan koyuyorlar. Babam bunu şey yapardı benim. Zeytinyağıyla karıştırırdı, sabah ekmeği bandırırdı. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor.
İşte burada yine solda gördüğünüz yeşil olan zahterli ekmek. Diğeri işte kaşarlı, klasik ekmekler. Burada da yine böyle nohutlu, parça ekmekli birkaç çeşit bir şey ama tam bilmiyorum, ben almadım. Burada da işte sigara böreğimiz, yumurtamız. Burada da şu sağdaki olan falafel dedikleri, soldaki zaten cipsimiz. Burada yine patlıcanımız, domatesimiz pişmiş, yağlı. Uzak durmak lazım. Pek girmeyin o işlere arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar ben Basra videomda çekmeye çalıştım ama bulamadım. Bunu böyle küçük böyle bir ekmek, onun üzerine sıcak su, yanına böyle kaymak vesaire alıyorlar, karıştırıyorlar. Irak Basra'ya ait bir kahvaltı tarzı. Burada da işte böyle köftemiz. Burada da yine içli köfte diyebilirim. Ama bizim içli köfteyle pek bir alakası yok. İşte burada ciğerimiz arkadaşlar. Tavuğumuz. Yani sabah kahvaltısında Adanalılar gibi et diyorlar. İlginç. Basra'da insanları ben böyle beklemiyordum da. Burada da işte böyle makarnamız. Büyük ihtimalle çocuklar falan yiyebiliyorlar. Geç kahvaltıya gelenler için. Burada da yumurta standımız var. En son böyle geliyorsunuz. Tatlı seven insanlar için işte kurabiyedir, işte şurada baklava tarzı şeyler var. Tabi burada biraz değişik. Buradakileri de böyle bitirmişler. Buralar fulldü normalde de. Meyveler falan var böyle. Çikolatalar falan böyle. Ortam güzel arkadaşlar. Ben beğendim burayı. Selamünaleyküm. Burası Helem Restoran. Burada böyle bir giriş yapmışlar, güzel. Terası falan da var. Kısmet olursa, bu taraflara yolunuz düşerse, bu bahsetmiş olduğum bir cadde vardı arkadaşlar. Önceki videolarımı izleyenler bilirler. Zaten Basra'nın en güzel caddelerinden bir tanesi burası. Burada birkaç tane restoran daha var böyle. Şöyle göstereyim sizlere tekrardan. Helem Restoran gibi. Daha büyükleri de var. Çok kaliteli. Bazı tarafları Basra'nın gerçekten çok lüks. Bazı tarafları maalesef istediğimiz gibi değil. Ama inşallah daha da iyi olacaktır zamanla. Ama burada parası olan insanlar için dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da güzel bir hayat var. Güzel yaşıyorlar. Restoran da kaliteli. Sağ olsun şeflerimiz de bizleri buraya getirdiler. Aramızdan şefimizin biri ayrılıyor. Ona bir veda yemeği gibi bir şey oldu. Şimdi bizim güvenlik arkadaşlarımız var. Onlarla beraber geldik. Habibi, selamünaleyküm, şahbarak, keyf halak? Mr. Nebosha here. Brother, how are you? Şöyle arkadaşlarla oturdum. Şurada bizim tekrardan havuzumuzu göstereyim. Solda bizim ekip var. Oturuyorlar şöyle. Orta Doğu'da nargile işini çok güzel yapıyorlar arkadaşlar. Gelirseniz nargile denemeden gitmeyin. Ben çok böyle dumanlı şeylerle işi olan bir insan değilim. Sigara falan kullanmıyorum. Ama nargile işinde çok iyiler. Çok başarılı. Çok iyi yapıyorlar. O yüzden zamanınız olursa gelirseniz bu benim size bir tavsiyemdir mutlaka için. Ve fiyatlar da çok uygun oluyor arkadaşlar. Bağdat'ta bile ben 5 dolara içmiştim. Yani burada da hadi olsun, burası yani gerçekten lüks bir restoran. Basra'nın ilk 5'ine girer diye düşünüyorum. O yüzden bir 10 dolar falandır maksimum yani. Arkadaşlar şimdi buranın üst katı var. Terası, oraya çıkacağım. Bir de sizlere oradan göstereyim. Efsane bir yer yapmışlar. Bu kelimeyi tabi bazı arkadaşlar kullanmamı pek istemiyor ama yapacak bir şey yok. Buradan da onlara selam olsun. Şimdi çeviriyorum, gösteriyorum. Burayı anladığım kadarıyla çok fazla kullanmıyorlar. Ekip burada böyle bizim. Şefler hep aşağıdalar. İbrahim abinin aramızdan ayrılışının şerefine böyle bir organizasyon yaptı şeflerimiz sağ olsunlar. Resmen kalite akıyor. Yani Irak'ta olduğumuz için çok fazla çekim yapamıyorum. İnsanlar hani çekmek ne kadar doğru burada bilmiyorum. Hani Avrupa'da falan diğer ülkelerde çok takılmaz buna insanlar ama bu bölgelerde biraz daha problemler yaşayabilirim diye daha az çekim yapmak zorunda kalıyorum. Havuzlu falan çok güzel olmuş.
Şu karşıda görünen yer de yine amblem, Helem restoranın amblemi. Büyük ihtimalle orada da işte yani böyle bulaşık mı yıkıyorlar, ne yapıyorlar tam bilmiyorum ama orası da yine bu restoranta ait bir yer. Ama kahvaltı konseptini ben sevdim. Fena bir kahvaltı konsepti yok. Bugün Cuma. Orta Doğu'da birçok Arap ülkesinde Cuma günleri tatil olur. İnsanlar da işte ailesini alıyorlar, eşini, dostunu gelip burada kahvaltısını falan yapıyorlar işte. Hani öğlen yemeğine gelenler de var aramızda. Tabii biz biraz geç kaldık. Fena bir yer değil. Güzel. Havuz başı falan var. Lezzetli yani böyle kötü bir kahvaltısı yok. Zaten sizlere de çektim, gösterdim. Arkadaşlar şimdi bir de nargile içerken bir video çekmek istedim. Burada yemek sonrası çayla beraber nargile olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Hava sıcaklığı şöyle 20 belki 22 derece falan. İnsanlar havuz başında kahvaltısını yapıyorlar. Kimisi öğle yemeğini yiyor. Güzel bir ortam var. Kaliteli bir ortam var. Burada topuğumuza sıktırma bizi. Burada Caner Şef'im var. Orta Doğu konseptle kahvaltı yapacağız. Şimdi bir de arkadaşlar aslında Caner Şef'le yapmak istediğim bir röportaj vardı kendisini yakalamışken. Caner Bey. Caner Bey kaçtı. Röportajımıza daha sonradan devam edeceğiz. Kendisi biraz utanıyor. Ama kendisiyle böyle bir Fas planımız var. Kısmet olursa Fas'ta kendisini daha iyi tanıyacaksınız. Şu an kendisi hazır olmadığını söyledi. Arkadaşlar şu anda Tekben Construction olarak Irak Basra'da yemeğimizi yedik. Daha doğrusu kahvaltımızı yaptık. Şimdi Shuttle araba Dicle ile Fırat'ın bağlandığı yere o Korneş sahiline doğru gidiyoruz. Şimdi şeflerimin ufak bir görüşlerini alacağım. Bugünle alakalı bakalım ne düşünüyorlarmış. Serdar abi bugünle alakalı görüşünü alabilir miyiz? Yani değişiklik oldu. Güzel bir ilk defa geliyorum ben Basra'ya. Gayet güzel. Tabii şimdi bundan sonrası da önemli. Gideceğimiz yeri bir görelim. Aslında orayı merak ediyorum. Bundan sonrası önemli diyorsun ha? Evet tabii. Bundan sonrası önemli. Bakalım orası nasıl olacak? Dicle ile Fırat'ın birleştiği yere gidecek miyiz? Orayı merak ediyorum. Şimdi oraya gidiyoruz diye bir istihbarat aldım. Evet çok iyi çok iyi. İbrahim abi sen ne düşünüyorsun bugünle alakalı? İçmişim şarabı, görmüşüm şapkın arabı. Evet aslında bugünün Evet. anlam ve önemini belirten konuşmayı İbrahim abinin yapması lazım. Kendisi aramızdan ayrılacak. Onun için geldik bugün. İbrahim abi ne düşünüyorsun? Çok teşekkürler. Şirketin vermiş olduğu organizasyon ve ona bağlı Böyle bugün... bir organizasyon sana nasip oldu bu Evet, arada. veya bugün şanslı. Senin sayende biz de gördük. Onur abi siz ne düşünüyorsunuz şefim? Çok güzel, çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Eyvallah. Şefim sizin görüşlerinizi alalım Nur abi. Ben çok seviyorum Basra. Basra çok güzel. Herkesi tavsiye ediyor. Eyvallah. Çok güzel. Teşekkürler firmaya. Savaş şefim siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi güzel bir brunch yemeği yedik. Eğer Basra'ya gelirseniz mutlaka bu restoranı ziyaret edin. Adı galiba Helem restoran. Helem restoran. Helem Arapçada rüya demekmiş. Yani Basra rüyası. Savaş şefim bilgiyi verdi arkadaşlar. Bakın. Mutlaka gelin yani. Eyvallah. Ayhan abi. Firmamızın vermiş olduğu bu güzel davet için her şey teşekkür ederiz. Arkadaşlarla geçirdiğimiz vakit için de tebrik ederiz. Eyvallah abi biz de teşekkür ederiz sana. Şefim kısa da bir görüşünü alabilirsek. Şöyle Basra çok güzel gelin görün. Değil mi? Basra bence güzel. Ben ilk defa çıkmıyorum zaten. Şefim fazla. Ayrıca Arkadaş bekar. Fuat şefim gaga. her şey çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah. Eyvallah şefim. Evet şimdi günün Yüzümü eskitmek istemiyorum. Daha sonra röportaj Tamam. Erdem Bey. Erdem abi. Buradaysanız müdürümüz. mutlaka buraya gelin. Eyvallah şefim. Teşekkür ederiz. Burada da şefim köşeye geçmiş, saklanmış. Basra'ya gelmişken görün. Eyvallah. Eyvallah Taylan şefim. Shuttle Arap'tan devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Shuttle Arap bölgesine geldik. Burayı daha önce size çekmiştim, akşamdı. Ama şu an gündüz çekmek de kısmet oldu. Şu anda karşınızda İtalyan Köprüsü ve Dicle ile Fırat'ın birleşip oluşturmuş olduğu Shuttle Arap. Burada insanların böyle tekneleri var. Kimisinin botları var. İşte balıkçılık yapanlar. İşte tekne turizmi yapanlar. Selamünaleyküm. Şurada bir bayrak daha var. Irak bayrağının yanında bir bayrak daha var. Tam o ne bayrağı tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle denizcilikle alakalı bir... No, I am talking about the flag. Near the Iraq. The another side is called Tennuma. 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 It is belong to Basra. Iran is near. لا لا لا. Far away. From far. You go that يعني more. You go. About 1 hour. إيه تقريبا. Takriben. İran bulunmuş olduğumuz bölgeye bir yarım saat, 1 saat uzaklığında arkadaşlar. Şurada da şimdi size göstereceğim 2 tane gemi var.
Bu gemiyi Almanya zamanında Saddam Hüseyin'e hediye ediyor. Tabii Amerika ilk savaş zamanında buraları vuruyor. Böyle de bir bilgi biraz önce aldım. Böyle insanlar işte kahvaltısını yapanlar var. Bu kenarda. Selamünaleyküm habibi. İşte balık tutmaya gelenler var. Güzel bir mekan. Biz geçen sefer herhalde buradan binmiştik, öyle hatırlıyorum. Yolun karşısında yemek yapan yerler var, fast food tarzı. Kimileri gelip orada yemeğini yiyor. Şu tekne turları var arkadaşlar. Zamanımız olursa gideceğiz. Kısmet olursa bir Şattül Arap'ta tekne turu yapacağız. Şattül Arap üzerinde de bir tur atmış olacağız. Uğur Şef'im burada. Uğur Şef'im, bahsetmiş olduğunuz gemiler hangi taraftaydı şef? Vallahi şef. İleride mi? Ama ileride olması lazım. Tamam, Bak, biraz- şu mavi olan yerde yanlış hatırlamıyorum. Şöyle Uğur Şef'im gösteriyor. Şurada ileride şura var ya bak, müze orası. Ha evet. 2 tane Alman gemisi Saddam Hüseyin'e zamanına... Hediye etmiş. Amerika ilk burayı işgal ettiğinde ilk o gemileri vuruyor. Tamam. Aynı bilgileri zaten ben de vermiştim. 2 tane gemi zamanında Almanya tarafından Saddam Hüseyin'e hediye ediliyor. Tabii savaş zamanı Amerika ilk bu gemileri vuruyor. Böyle de bir bilgi vermiş olalım sizlere. Şimdi Alper Şefimiz sağ olsun bize ayarladı tekne turumuzu. Şimdi böyle Şattül Arap üzerinden bir tekne turu yapacağız. Orada size geçen sefer gösteremediğim Saddam Hüseyin'in sarayını inşallah bu sefer gösterme şansımız olacak. Geçen sefer izin vermemişlerdi. İnşallah bu sefer gösterebileceğim. Böyle şeflerimiz de geliyorlar tek tek. Evren şefimle beraber Şattül Arap turumuz şu andan itibaren başlamıştır arkadaşlar. Sizlere kısa bir çekim yapacağım. Şimdi arkadaşlar organizasyonu düzenleyen müdürümüz Alper Bey görüyorsunuz. Eyvallah. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Vallahi ne söyleyeyim, bütün izleyicilerine, bütün takipçilerine öncelikle selam söylüyorum. Şattül Arap'tayız, sen anlatmışsındır gerçi. 2 tekne bölündük şirketimizin, ekibimizin arkadaşlarıyla beraber. Şöyle bir yarım saatlik tur yapıp döneceğiz. Sonrasında bir Times Square alışveriş ve Kürkçü dükkanına dönüş. Sağ olun şefim. Hakkınızı helal edin, her şey için teşekkür ederiz. Görüyorsunuz Fuat abi, Gaga, Ayhan abi, Nuri şefimiz, Onur şefimiz. Burada Taylan şefimiz. Şu anda karşınızda İtalyan Köprüsü ve çok tarihi bir yer olan Şattül Arap. Şöyle karşıda gelen giden tekneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada acayip bir turizm yapılıyor. Şimdi sizlere kısmet olursa Saddam Hüseyin'in sarayını da göstereceğim. Şu anda bu sarayı bildiğim kadarıyla farklı gruplar yönetiyor. Bundan dolayı çok yaklaştırmıyorlar. Hani geçen sefer gidememiştik ama bu sefer kısmet olursa inşallah sizlere göstermek isteyeceğim. Göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu sağ tarafta görmüş olduğunuz bir aile var. Burada 5 gün önce bir arkadaş köprüden atlamış ve hala kendisini bulamamışlar. Onun ailesi şu anda orada. Biz de kendisine dua edelim, inşallah bulabilirler. Yani inşallah yaşıyordur, inşallah hayattadır. Ama arayışları devam ediyor. Allah kimseye bu duruma düşürmesin. Evren Şef'imin de YouTube hesabı var, YouTube kanalı var. Evren Şef'imin sayfasını buraya bırakıyorum arkadaşlar. Lütfen takip edin. Şu anda o tarihi Saddam Hüseyin'in evine veya sarayına varmak üzereyiz. Şu görmüş olduğunuz nokta, o bahsetmiş olduğum yer arkadaşlar. Bu bölge gerçekten çok önemli. Özellikle savaş zamanı falan burayı almak için çok uğraşmışlar. Güzel bir yer, hava efsane. İnsanlar çıkıyorlar aileleriyle, işte çayını, kahvaltısını. Kenarda böyle sürekli oturan insanları görebilirsiniz. Kahvaltılarını yapıyorlar. Burası, tekrar söylüyorum, Dicle ile Fırat'ın birleşmiş olduğu Şattül Arap Nehri akarsuyu. Bu su böyle Basra Körfezi'ne kadar gidiyor, oraya boşalıyor. Burada da şimdi bizim diğer şeflerimiz var, onları göreceksiniz. Onları sollayacağız inşallah.
Arkada kalan yer de Saddam Hüseyin'in sarayı arkadaşlar. Şu an içeride farklı gruplar var. Bazen bizi oraya yaklaştırmıyorlar. Kısmet olursa buralara gelirseniz mutlaka bir tekne turu yapın. Yani biz bir tekne kiralamıştık. 10-15 dolar bir şeydi. O kadar büyük bir saray yapmış ki adam. Yani gerçekten inanılmaz. Görmüş olduğunuz o küçük tekneler vesaire bilmem ne birçoğu Saddam Hüseyin'e aitmiş. İşte çoğu batırılmış, savaşta kullanılmış. Hep ona ait. Şurada da bir köprü var. Büyük ihtimalle buradan içeri giriş yapıyormuş. Ya acayip tarihi bir lokasyondayız. Müthiş bir yer. Kısmet oldu. Sizlere de gösteriyorum. Yani sizler de umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Şu köprüden de arkadaşlar buradan giriş yapılıyormuş. Çok güzel ya. Adam bildiğin kendine efsane bir yer yapmış. Müthiş. İşte Saddam Hüseyin'in teraslarını görüyorsunuz karşıda arkadaşlar. Güzel bir manzarada teraslar yapılmış. Efsane bir lokasyon, efsane bir yer. Ne kadar zenginmiş. İşte bir dönem dünyada hakkında her gün konuşulan adam. Saddam Hüseyin. Şu an sarayını farklı gruplar yönetiyor diye duyumlar aldık burada. Tabii çok fazla bilgi de toplayamıyoruz. Çok fazla bilgi de vermiyorlar. Ama güvenlik anlamında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gelmek isterseniz Irak insanları da her zaman bizlere yardımcı oluyorlar. Türkiye ile olan ilişkileri her zaman için iyi. Şimdi kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum da bu yakındaki olan yerdeyim. Diğer arka tarafta görünen yer İran. Yani oraya İran'ı gözümüzle şu anda görüyoruz. Kısmet oldu. İran sınırı. Biz de birazdan turumuzu bitireceğiz. Sonra Times Square denen bir yer var. Alışveriş merkezi yeni açılmış. Sağ olsun bizi oraya Alper Şef götürecek. Orada da bir tur atacağız. Sonra kalmış olduğumuz yere tekrardan döneceğiz. Burada da küçük bir kardeşimiz çalışıyor böyle, helal olsun bu yaşta. Şattal Arap gezimiz bitmiştir arkadaşlar. Times Square denen bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Burası hiçbir... Habibi şino? Şino. Burada da Şii insanların toplanıp hani beraber ilahi söyledikleri, şarkı söyledikleri bir şey. Arkadaşlar biraz önce bir grup gördük. O gruplar da toplanıyorlar cuma günleri, işte namaz sonrası falan. Hani şehitleri için, ölmüşleri için, birçok vefat eden insan için ilahiler söylüyorlar. Tabii bunu dışarıda yapıyorlar. İnsanlar açık bir şekilde yapıyorlar. Türkiye'de böyle şeyler yasak olduğu için Türkiye'de hani gizli ortamlarda yapılıyor. Ben biliyorum. Ama burada insanlar açık bir şekilde böyle siyah giyiniyorlar. İnternette falan görürsünüz zaten. Özellikle Muharrem ayında yani Hazreti Hüseyin'in öldürüldüğü dönemde çok fazla yapılıyor. Bir de ayrıca yolları şimdi size göstereceğim. Hiçbir yerde, Basra'nın hiçbir yerinde kırmızı ışık bulamazsınız. Kırmızı ışık olmayan tek şehirdir Basra, Irak'ta. Basra, Times Square. Böyle bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Selamünaleyküm Habibi. Şükran. Evet, Times Square alışveriş merkezine giriş yaptık. Burada da günün belirli saatlerinde canlı müzik oluyor. Klasik grocery tarzı market. Irak'ta tekrar söylüyorum, telefon fiyatları olsun ve diğer birçok elektronik fiyatları olsun, fiyatları uygun oluyor. Yarın bir gün yolunuz düşerse mutlaka bir bakın. Arkadaşlar Irak'ta da parfümler çok popüler. Şöyle bakın. Yani güzel parfümler var. Özellikle bazı parfümler var. Hem çok pahalı. Can I check? İsmi de şöyle arkadaşlar. Bakın Sexy Night diye. Güzel parfümler var.
Muslim, brother, what about this? This from For hair, ha? Yes. Bunlar da jöle gibi arkadaşlar. Alıp saçınıza falan sürüyorsunuz. It's also smelling, ha? Yes. Bunlar da yine kokuyormuş arkadaşlar. Değişik bir şey. Tabii ben kendi kullanmış olduğum şeyler olduğu için çok fazla bu toplara girmek istemiyorum. Başımız ağrımasın diye. Habibi şükran. Habibi şununek. O da bizim güvenlik arkadaşlardan bir tanesi. Böyle sağ olsunlar etrafımızda geziyorlar. Ha, bir şey olacağından değil de tabii ki sağ olsun böyle şirketimiz önlemleri alıyor. Bizler de böyle gezerken yanımızda bulunuyorlar. Güzel bir şey. Türkiye'de bulunan birçok mağazayı da Irak'taki AVM'lerde bulabilirsiniz. Özellikle LC-Waikiki. LC-Waikiki'nin karşısında Defacto var. Birazdan onu da size göstereceğim. Bakın şöyle. Defacto'yu görebilirsiniz. Şurada bir kete bir gireceğiz arkadaşlar. Orada bizim işle alakalı kullanmış olduğumuz bazı ürünler olabilir. Tabi burada bulacağınız şeyler orijinal şeyler. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'den fiyatları daha uygun olabilir. Özellikle iş ayakkabıların. $30 daha ucuz öyle söyleyeyim. Şimdi Evren Şef'im burada. Evren Şef ne dediniz? Avrupa'dan $30 daha ucuz. Yani buradaki birçok ürün, şu Merrell'ler falan var ya, Merrell'ler. 30 euro falan daha ucuz dediler. Ben bir kete gireceğim. Şöyle ket tarafına. Yani şurada 135.000 Irak dinarı. Siz bunu 1500'e bölebilirsiniz. Fiyatı çıkar. Mesela şu ayakkabı 148.000. Buyurun bakın şöyle. Ketin sağlamlığı konusunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Mesela şöyle 75.000 Irak dinarı. Bunlar da iş ayakkabısı olması gerek. Evet. İş ayakkabısı. Bunlar 195.000 Irak dinarı. 1500'e böldüğünüz zaman dolar olarak rakamı arkadaşlar karşınıza çıkar. Bu çok güzelmiş ya. Bunu çok beğendim. Serdar abi burada. Serdar şefim 65.000 Irak dinarı. Çok efsane duruyor ya. İş evet. İş bu ya. Tabii ama dışarıda da giyebilirsin şef. Şöyle Ket'in tişörtleri falan da var. Ayakkabıları da var. Waterproof. Abi bayağı iyiymiş ya. İbrahim abi, ayakkabılara ne diyorsun abi? Bence Süper. Türkiye'den de bayağı ucuz. Tasarımlar da çok güzel. Gayet güzel görünüyor. Türkiye'de fiyatlar evet ucuz oluyor. Yani ben Londra'dayken kendime bir iş ayakkabısı aldım. O yüzden ihtiyacım yok. Yoksa ben buradan bir tane alırdım. Günlük giyimler de çok iyi. Gelirseniz Irak, Basra'da Times Square. Mustafa da geldi. Mustafa bizim o da kardeşimiz. Times Square'de Ket mağazasında istemiş olduğunuz birçok şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde Merrell markasının da bazı ürünleri var. Böyle bir hediyelik yere uğramak istedim geçerken. İçeride böyle sevdiklerinize gelmişken, dönerken alabileceğiniz hediyelikler var. Göstermiş olduğum rakamları arkadaşlar direkt 1500'e bölerek kaç dolar olduğunu görebilirsiniz. Mesela şöyle bir gitar tutan bir abi var. 22.000 Irak dinarı. Şöyle güzel hediyelikler var. Tabii bunu Irak'ta kullanıyorlar. Özellikle bir önceki videomda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Orada misafirhaneler var gittiğiniz zaman evlerinde. Daha çok oralarda oluyor. Şöyle bir küçük çaydanlık 15.000 Irak dinarı. Güzel bir yer yapmışlar. Şurada da çamaşır. Yani deterjan kutusunu şeye çevirmişler. Zaten bakın Türkçe yazıyor arkadaşlar. Deterjan kutusu. Birçok şey Türkiye'den geliyor. Fiyatlar Türkiye'ye göre biraz pahalı olabilir. Kabul ediyorum. Ama elektronik ürünler aynı Türkiye'deki gibi değil. Daha uygun. İşte böyle deriye haritaları koyuyorlar. Irak'la alakalı önemli yerleri, amblemleri koyuyorlar. İşte İştar'ın kapısı. İşte buradaki birçok şey Irak'ta var. İşte Erbil, Süleymaniye, Doğuk. İşte bunun da değeri arkadaşlar 35.000 Irak dinarı. Deri. Çok güzel. Hani evinize böyle hediyelik olarak alabilirsiniz.
Böyle başka çeşitleri de var. İmam Hüseyin? Yes. Ha, İmam Ali. İmam Ali'nin, Hazreti Ali'nin böyle resmine benzer bir şey yapmışlar. Burada her yerde görebilirsiniz. Yani bu Müslüman ülkelerde falan çok popüler. Çok da önemli, çok değerli. Özellikle Arbain zamanında falan çok daha yerde görebilirsiniz. Habibi Şükran. Müslim'le bakın böyle bir şey gösterdi bize. Zeyne. Yes, this is very good. Oo, vallahi this is very good. Arkadaşlar Zara'yı, Burberry'i, Gucci'yi, Lacoste'u burada bulabilirsiniz. Hani orijinal olup olmadığını bilmiyorum ama mekanlar fena mekanlar değil. Şöyle yukarıdan da size göstereyim. Ya bu tür mekanlarda genelde orijinal ürünler buluyorsunuz. Selamünaleyküm. Ama yine de bir check etmek lazım, iyi bir bakmak lazım, kontrol etmek lazım. Buralar yazın çok daha tercih ediliyor. Yazın insanlar buraya daha çok geliyor. Hava sıcaklığı çünkü 50-60 dereceyi buluyor. Burada da kardeşim var. Beraber gidip geliyoruz. Sağ olsun. Habibi şunu ne? Tamam. Şaku maku. Eşi maku. Maku şiir. Makushi. Maşallah. Padişah denen bir yere geldik. Burada da Türkmen bir kardeşim var. Musullu musun? Musul'dan. Mekanın sahibi Türk mü? Evet. Mekanın sahibi Türk. Türk usulü et döner ve tavuk döner var. Burada böyle baklavaları koymuşlar. Size şöyle fiyatları da göstereyim. Nerede kardeşim? Ha böyle karışık pide, lahmacunlar var. Yanında fiyatları yazıyor arkadaşlar. Ya 5 dolar, 6 dolar, 7 dolara çok güzel bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Basra'ya gelirseniz Times Square'de AVM'nin içinde en üst katta görebilirsiniz. Kardeşim teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Sahibi Türk. Ha şurada hatta şeyler de varmış. Bir saniye. Şurası işte tantuni bölümü. İşte burada köfte tarzı, etli, işte şurada tavuklarımız var. Dolmamız, sarmamız var. Kuru fasulyemiz var. Kardeşim kolay gelsin. Selamünaleyküm. Yani yemek konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Daha önce de ben selamünaleyküm. Burada hazır fırınları falan da var. Böyle güzel yapıyorlar. Ben aç değilim. Aç olsaydım yerdim. Bakın arkadaşlar işte yani lahmacunları görüyorsunuz. 2 dolar, 2,5 dolar bile değil. Dostlar bir de market fiyatlarına bakalım dedim sizlerle birlikte. İşte burayı şey düşünebilirsiniz. Büyük AVM'lerde olan grosseriler falan oluyor ya ona benzetebilirsiniz. Şimdi fiyatları göstereceğim. Lütfen fiyatları 1500'e bölün arkadaşlar. Kaç dolar olduğu çıkıyor. Ben de bakarım eğer zamanım olursa sizler için tek tek altına da not düşerim. Mesela şu görmüş olduğunuz karışık kilosu 24.000 arkadaşlar. Onu yanlış yere koymuşlar. Şu 33.000, şu 20.000 arkadaşlar. Antep fıstığımız 33.000. Şunlar da şöyle 24.000 yine Antep fıstığı ama tabii bunlar değişik arkadaşlar. Gerçekten Irak Basra'da çerez çok fazla değişik çerez bulabiliyorsunuz. Bu da bir nevi değişik bir çekirdeğe benziyor da tam çözemedim ne olduğunu. Badem içi de olabilir. Bilmiyorum biraz daha farklı. İşte bademlerimiz var. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 çeşit badem var. Kaju 1, 2, 3, 4 çeşit kaju. 23.000 Irak dinarı. İşte böyle cevizimiz, yer fıstığımız. Bir de sosluyorlar. Gerçekten çerez kültürü Irak'ta genişmiş. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bakın arkadaşlar kabak çekirdeğinin bile değişikleri var. Ceviz var. Cevizin kilosu 9.000 Irak dinarı. Şöyle yavaş yavaş yürürken sizler de bakın. Yani şunların bilmiyorum bizler çok beğenmeyiz öyle düşünüyorum. Yani gelirseniz ben birkaç defa denemiştim de çok beğenmemiş. Tabii sevenler olabilir aranızda. Şurada kurutulmuş meyveler falan var. Fiyatları görebiliyorsunuzdur umarım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim. Çikolatalar falan var. Irak'ın arkadaşlar kınası çok meşhur. Olur da Irak'a yolunuz düşerse Irak'tan mutlaka kına alın. Yani bilmiyorum sizin ailenizde kullananlar oluyor mu da hani annemler falan benim kullanırlar bazen. Önemli bizler için. Hani sizler de kullanıyorsanız kına falan işte saçına falan yapanlar oluyor. Bence Irak'ın kınası yani dünyanın en iyi kınalarından bir tanesi diyebilirim. Çünkü ben biliyorsunuz ya da bilmeyenler de olabilir aranızda. Daha önce Erbil'de bulundum.
Fairy'ler var arkadaşlar. Fairy'ler de işte 4750 Irak. Yani ne yapıyor? 3 dolar, 3.20 falan. İşte bebek bezlerinin fiyatlarına bakalım arkadaşlar. 1 numara 50 adet varmış. Ne kadarmış? 15.000. 10 dolar. Pampers. Yani markasını bilmiyorum da çocuk sahibi, bebek sahibi olanlar daha iyi bilirler. Özellikle anneler. 10 kiloluk Ariel bulaşık deterjanı 16.250. Yani bu da 10 dolar yapıyor arkadaşlar. 10 dolar, 11 dolar falan yapıyor. Şöyle lüks markasının şampuanı var. 6.750 Irak dinarı. Yine el sabunları 1000, yani 1 dolar bile değil arkadaşlar, 75 cent falan. Gillette markasının bıçakları falan var. Bunlar Türkiye'de bayağı pahalı. Yani şöyle üçlü jilet 2500 Irak dinarı. Evet, çoğu 2500 arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar mesela Eti'nin ürünlerini bulabilirsiniz. Yani şöyle bir Eti'nin ürünü 4250 Irak dinarı. İşte burçak var. 1750 Irak dinarı. İşte çikolatalar falan var arkadaşlar. İşte cinler var. İşte 750 Irak dinarı. Yani çok bir para değil arkadaşlar. Türkiye'den gelen birçok ürünü bulabilirsiniz. Zaten birçoğunun üzerinde Türkçe şeyler yazıyor. Bence gelirseniz uğramanızı tavsiye ederim. Hiç olmazsa karşılaştırabilirsiniz Türkiye ile Irak arasındaki fiyatları. Oreo'lar biliyorsun. Oreo'lar çok meşhur. Bakalım burada fiyatlar nasılmış. Şöyle bir Oreo 1500 Irak dinarı. Ben de bir tane alayım. Oreo'yu severiz abi. İşte Pringles'lar var burada. Yani Pringles 2500 Irak dinarı. Şöyle geneline 2500 yazmışlar. Mesela çay fiyatları arkadaşlar çok soruluyor. Şu çaya ben bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Efsane bergamatlı çay. 4250 Irak dinarı. İçerisinde de 100 tane var. Çok güzel. Çok başarılı. Şeflerim tabii zaman azalıyor. Onlar da tabii hızlı alışverişini yapıyorlar. Yine böyle black tea'ler de var arkadaşlar. Bergamatlı değil de normal siyah çaylar da var. Onlarda içerisinde yine 100 tane var. Öyle biliyorum. Genelde 100 oluyor arkadaşlar içerisinde. Bu da 100'dür. Ha mesela damak çikolatalar var. Türkiye'de fiyatlarını tam hatırlamıyorum da burada hani 2500 Irak dinarı. Şöyle değişikleri var. Yine 2500. Şu baklavalı olanlar var 2750. Ben de şimdi Müslüme dedim ki bana gel bir gidelim bir alalım, bir yardımcı ol. Oradan biraz çerez alacağız. Arkadaşlar şimdi çerezimi ufak tefek ihtiyacımı aldım. Artık günü kapatıyoruz yavaş yavaş. Trenimiz de geziyor arkadaşlar çocuklar için. Güzel bir yer yapmışlar. Özellikle yazın sıcakta insanlar gezmektense gelip içeride geziyorlar. Dışarıyla pek uğraşmıyorlar. İstedikleri birçok şeyi bulabiliyorlar. Yazın Irak çok sıcak oluyor arkadaşlar. Gerçekten büyük dert. Yorulduk. Sabahtan beri geziyoruz. Bir ora bir bura. Alışverişimi falan da yaptım. Şimdi yavaş yavaş kalmış olduğumuz yere gidiyoruz. Herkese Basra'dan, Times Square'den tekrardan selamlar. Allah'a emanet olun.